Merhaba yaptım, ben seni göreyim Tamam, şimdi diye. sessiz olacaksın, tamam mı anneciğim? Video çekeceğim ablalara. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Bir önceki videomda paylaşmış olduğum büstiyer yelek takımının yeleğin tarifi çok soruldu. Ben de bu kadar talep üzerine bu yeleği çalıştım. Bu sefer farklı bir iplikle çalıştım. Yine aynı şekilde pamuklama pullu bir iplikle. Çünkü gerçekten harika bir modeldi. Ben de bunu yansıtabilecek en güzel ipliği seçtim ve bu şekilde çalıştım. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Çok güzel bir yelek. Bu şekilde bağcık yaptım. Dilerseniz bunu çıkarıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle arkadan da göstereyim. Kızım lütfen dokunma kameraya. Kızım kameranın arkasında sürekli elliyor. Şimdi bağcığımı tekrar bağlayayım ben. Bağcıkların uçlarına da böyle püskül detayı yaptım. Evet, bu şekilde uzun salaş çalışmak istedim. İçerisine de yine kendi ipiyle, kendi renginde sade bir büstiyer öreceğim. Şu an geçici olarak bu normal büstiyerimi ördüm. Onu da artık bir sonraki videolarda paylaşırım. Evet, yeleğimiz bu şekilde. Toplamda 2,5 yumak. Sallama yavrum lütfen. Ne zor şartlarda video çektiğimi görüyorsunuz. Toplam 2,5 yumak Sensi Shine kullandım. 3,5 milim tığ kullandım ve bu güzel yeleği elde ettim. Ben bayıldım. Gerçekten şahane oldu. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bu arada kanalıma abone olup lütfen yorum yapmayı unutmayın. Bir emoji dahi olsa, bir çiçek dahi olsa yorumlarınızı eksik etmeyin. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Videoma geçmeden önce şöyle yeleğimin ölçülerini sizinle paylaşmak istiyorum. Boyu 72 santimdi, biraz önce kızım kaydırdı. 72 santim. Eni de 56 santim. Yine mi yapıyorsun? Yine yapıyorum. Alma kızım lütfen, dokunma. Eni de 56 santim. Bu şekilde salaş bir yelek elde etmiş olduk. Bu arada ben ütü vurmadım. Ütü vurduğumuz zaman bir tık daha genişleyecek ve çok daha güzel bir görünüme kavuşacaktır. O zaman tarifimize geçelim. Evet, çok istenen yeleğin hemen yapımına geçiyoruz. Bu yelek için birçok iplik denedim ama en çok içime sinen ve gerçekten en beğendiğim bu iplik oldu. Sensi Shine pullu bir iplik ama öyle pul aşırı derecede göze batan, böyle demode bir şekilde durmuyor, yani gerçekten harika duruyor pulu. İçerine baktığımızda %75 koton olan çok kaliteli bir ip. Metraj olarak da 100 gramlık bir ip ama 340 metre. Çok gerçekten bereketli, harika bir iplik. Ben de bu kadar emek verip böyle bir yelek yapacaksam en çok beğendiğim iplikle yapayım dedim. Ve bu ipliğe karar verdim. Gerçekten kesinlikle bu bir reklam vesaire değildir. Çok beğendiğim, içeriğini çok sevdiğim bir iplik. O yüzden de bununla yapacağım. Yeleğimiz her zamanki gibi S bedene göre yapacağız. Yeleğimin daha salaş ve güzel durması için 3,5 milim tığ kullanacağım. Normalde bu iplik şöyle gördüğünüz gibi ince bir iplik. Tığ önerisi olarak ne demişler burada? 2,5-3 arası demişler ama ben 3,5 kullanacağım. Daha esnek, böyle salaş dursun diye. Şimdi ilk sıramı ben 95 zincir çektim. Ardından da 95 tane bakın bu şekilde ikili trabzan yaparak zeminimi oluşturdum. Şimdi modeli birlikte geçeceğiz. Burayı göstermek istemedim. Çünkü zaten zincir ve üzerine trabzan, başka bir numarası yok. Hemen modelime geçiyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Dediğim gibi esnek örüyorum. Daha salaş dursun istiyorum. Hatta böyle pareo formunda falan yazın tatilde de kullanmayı düşünüyorum açıkçası. 3 zincirle yukarı çıktım. Bu kenar zincirim oluyor benim. Aynı zamanda trabzan. Hemen bir sonraki bakın trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şu an kenar zincirimle birlikte 2 tane trabzanım oldu. Bir sonrakine giriyorum. 3 4 5 ve 6. Bakın sırayla her trabzan boşluğunun üzerine batarak birer tane trabzan yapmış olduğum kenar trabzanla birlikte 6 tane trabzanım oldu. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Zincirlerim hep 2 taneden oluşuyor. 2 zincir çektim. O çiçeğe geçmeden önceki, yani çiçek motifimizin dışındaki zincirlerin hepsi
2 taneden oluşuyor. Doladım bakın. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Ve trabzan yapıyorum. 2 zincir çektiğim için 2 boşluk atladım. Bunu model boyunca hep uygulayacağız. Bilginiz olsun. Şimdi sırayla 4 tane trabzan yapacağım. İlkini yaptım. İkinci boşluğa giriyorum bakın. 2 3 ve 4. 4 tane trabzanımı yaptım. Şimdi devam ediyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektiğim noktada 2 boşluk atlayıp direkt üçüncüsüyle devam ediyorum. Ve yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum sırayla. Evet, şöyle karşıdan göstereyim. Bakın bu şekilde bir görüntümüz olacak. Şimdi yine 2 zincir çekiyorum. Ardından da 10 tane ikili trabzan yapacağım. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Birincisini yaptım. 1 2 Şimdi bakın. Şu kısım bizim ilk çiçek motifimizi veya örümcek her neyse orayı yapacağımız kısım. Şöyle düşündüğümüz zaman yani şu kısımda bir tane motif olacak. Şu da 2 motifin birleşim noktası olacak. Bir sonraki motifin birleşim noktası. Şimdi 10 tane trabzandan sonra 2 zincir çekiyorum ve ikinci motifim için devam ediyorum. Üçüncüye girdim. Yine 4 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Bunu yaparken sürekli olarak videoyu takip etmeniz gerekiyor. Öyle çok kolay ezberlenen, akılda kalan bir model değil. Ben diyagramı takip ederek ördüm. Siz diyagram okumayı biliyorsanız diyagramı da takip edebilirsiniz. Diyagram okumayı bilmiyorsanız da videomu takip edebilirsiniz. 2 zincir çektim. Bakın ikinci motife geçtiğim için şu kenar kısmı, burayı saymıyoruz. İlkini yaptım. Şimdi bu kısmı yapacağım. 2 tane atladım. Üçüncüsüne giriyorum. Ve hemen 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet bakın şu kısmı yaptık. Şimdi o zaman 2 zincir 10 trabzan olarak devam edeceğim. 2 boşluk atlıyorum ve 10 tane trabzanımı yapıyorum. Evet bakın 10 tane trabzanımı yaptım. Yine de sayayım yanlışlık olmasın. Evet 10 tane. Şimdi bakın şu kısım bir motifti. Arada 10 trabzan. İkinci motifin kurulumu. Şimdi arada 10 trabzan. Şimdi üçüncü motifin kurulumu şeklinde sıramızı aynen bakın bu mantıkla devam edeceğiz. Şurası kenar kısmı. Burayı hiç kafanıza takmayın. Şu kısım bakın. İlk motifim. Ortadaki kısım motifleri ayıran kısım. İkinci motifim. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettirelim. Yani şu görüntüyü baz alarak 2 tane 4 trabzan grubu, 10 tane trabzan şeklinde sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda da aynı başlangıçtaki gibi sıra sonunda da aynı şu altılı trabzanımızı yapacağız. Evet bakın sıra sonuna kadar geldim. Sıra başımızda neydi? Şu altılı trabzandan sonra 2 tane dörtlü trabzan grubu vardı. Burada da 2 tane dörtlü trabzan grubundan sonra altılı trabzan grubunu yapacağız. Yalnız şöyle bir şey var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk var.
ben 2 zincir atlayıp 6 tane daha trabzan yapacağım. Yani 8 tane boşluğa ihtiyacım var. 3 tane boşluğum eksik. O yüzden de bu seferliğine özgü olarak bir zincir atlıyorum. Bir, 2, 3, şuraya da batıyorum. 4, aynı noktaya batıyorum. 5, doluyorum. Kenardakine de şöyle 3 seferde çıkarak bir tane daha yapıyorum. Yani ne yapmış olduk burada aslında? Artırma yapmış olduk. Çünkü modeli tam olarak eşitlemek açısından bu şekilde 6 tane zincirim oldu. Zaten şu alt kısmı çok geniş çekmiştim. Herhangi bir orantısızlık olmayacak. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bir üst sıraya geçiyoruz. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum hemen. Bir tane trabzan yapıyorum. 2 tane trabzanım oldu. Kenar zincirimle birlikte. Bir sonrakine giriyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani toplamda şu an 3 tane trabzanım oldu. Hemen 2 zincir çekiyorum. Şuradaki bakın 1-2 tane boşluğu atlıyorum. Üçüncüsüne şu sonda kalan trabzanın tepe noktasına giriyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa giriyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki trabzanın tepe noktasına giriyorum ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani burada dörtlü bir grup oluşturmuş olduk. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum. Bakın bu önemli. 2 kez doladım. Şuradaki dörtlü trabzan gruplarımız vardı değil mi? Bunun tam orta noktasına giriyorum. Buraya 3 seferde çıkarak 1, 2, 3. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Burada çiçeğimizin ilk temelini attık. 5 tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki ile eşit olacak. O zaman nereye yapacağım? Buraya yapacağım. Doluyorum hemen şuradaki son trabzanın tepe noktasına batıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Yani bakın bu kısımda aynı işlemi yapmış olmamız gerekiyor. Şu boşluğa giriyorum. Hemen 2 tane daha trabzan yapıyorum. Bir de bu ilk trabzanın tepe noktasına giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi aynı işlemi yaptık. Şimdi devam ediyorum. 2 zincir çekiyorum. Şöyle 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Buraya yine sırayla 4 tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Yine 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsünün tepe noktasına giriyorum. Ve buraya da yine şu 2 zincirli kısma da 2 tane olacak şekilde dörtlü trabzan grubumu yapıyorum. Bakın. Şimdi tekrar şuradaki dörtlü trabzan grubunun ortasına şu temeli atacağız. Hemen 5 zincirimi çekiyorum. 2 kez doluyorum. Tam orta noktasına geliyorum. Ve 1, 2, 3 seferde çıkarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Bundan sonrası tekrardan ibaret. Arada 5 zincir. Doluyorum. Bu kısma giriyorum. Hemen ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki 2 zincirlik kısma 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincirlik boşluk olduğu için buraya 2 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir olsa bir tane yapacaktık. Sayımızı eşitlemek açısından, kaybetmemek açısından. Bakın. Yani şurada bakın yaptığımız işlemin aynısı şu kısmı devam ettireceğiz. Tekrarlayarak sıramızı tamamlayacağız. Şöyle bakın göstereyim. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Sıra sonunda da yine sıramızı şu üçlü trabzan grubuyla kapatacağız. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın sıra sonumun sıra başımla aynı olması lazım. Bakın sıra başımda neydi? 3 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan ve temel. Burada da yine
bakın buraya 3 trabzan yapacağız. 4 trabzan ve temel. Yani 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. 1 2 tane ikili trabzan, şuradaki son trabzanın tepe noktasına da batarak 3 seferde çıkarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Köşelerde yığılma olmasın diye köşeleri hep üçlü trabzan şeklinde yapıyoruz. Evet, ikinci sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 3. sırayla devam ediyoruz. Evet, 3 zincirden sonra bir tane daha çektim. 4 tane zincirim oldu. Şimdi bakın bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki trabzanın, yani sıradaki bakın 3 tane trabzan var. Üçüncüsünün tepe noktasına batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 1, aralara yine 2 tane yapıyorum. 3 oldu. Bir de şuradaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. 4 tane trabzanım var. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Dolamadan ortadaki trabzanın, bakın üçlü trabzanımızın direkt yanındaki şöyle zincire batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnem, trabzanın tam tepe noktası, ikinci sık iğnem, trabzandan sonraki zincirimiz, ona da battım, 3 tane sık iğne yaptım. Bakın 5 zincir çektim, 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi devam ediyorum. Yine 5 zincir çekiyorum, doluyorum. Şuradaki dörtlü trabzan grubunun sonuncusuna giriyorum ve buraya yine dörtlü trabzan grubumu yapmaya başlıyorum. 1 2 3 dördüncüyü her zaman için bir sonraki boşluğa yapıyoruz. Bakın hep aynı şekilde yapıyoruz bu grupları. Şimdi 2 zincir çekiyorum, doluyorum. Bakın 2 boşluk atlıyorum, devam ediyorum. Buraya da yine dörtlü trabzan grubu yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi yine çiçeğimize geldik. 5 zincir çekiyorum. Burada bakın tepe noktam burası. Hemen sağındaki zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tepe noktama giriyorum hemen. İkinci sık iğnem. Sonraki zincire giriyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. Dörtlü trabzan grubunun sonundakine batarak şimdi bu kısma dörtlü trabzan grubumu oluşturuyorum. Evet, şimdi sıra sonuna kadar aynı mantıkla devam edelim. Bu çiçeğimizin orta kısmında kalan çiçeklerimizin, yani orta noktasında bulunan dörtlü trabzan grubundan 2 tane var. Alt sırada bakın 3 tane vardı. Şimdi 2'ye düşürdük. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, geldim sıra sonuna bakın. 5 tane zincirimi çektim. Doladım. Trabzan grubunu atlıyorum. Hemen dörtlü trabzan grubunun dördüncüsüne giriyorum. 1 2 4 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın. Geldim sıranın sonuna. Şimdi bir zincir çektim. Kenar trabzanımın tepe noktasına batıyorum ve 3 seferde yukarı çıkıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış bulunmaktayım. Bakın sıra bitişimiz bu şekilde. Başlangıcımız bu şekilde. Birbirinin aynısı. Şimdi hemen bir üst sıraya çıkıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Şuradaki boşluğa, bir zincirlik boşluğa giriyorum ve hemen bir tane daha trabzan yapıyorum. 2 tane trabzanım oldu. Sıradakine giriyorum. 3 tane trabzanım oldu. Şu an ezberi yapıyorum. Bir diyagrama bakacağım yanlışlık olmasın. Evet, doğru gidiyoruz. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. Bakın. Bu çiçeğimizin orta noktasında 3 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi bunu 5'e çıkaracağız. Hemen şu ilk sık iğnenin yanındaki zincire batıyorum. Burada bir tane artırma yaparak 1. Şuradaki 3 tane sık iğnenin direkt üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4. Bir de şuradan zincire yine bir tane sık iğne yapıyorum. 5 tane sık iğnem oldu. Bakın. Bir önceki sırada 3 olan sık iğnemizi burada 5'e çıkardık. Şimdi yine 7 tane zincir çekiyorum.
Doluyorum. Şuradaki dörtlü trabzan grubunun dördüncüsüne batıyorum. Ve yine dörtlü trabzan grubumu yapıyorum. İki zincir çekiyorum, doluyorum. 2 zincir çekmiyormuşuz. Direkt şu kısmına gelmişiz. O zaman kaç tane zincir çekiyoruz? 7, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7 zincir çekiyoruz. Şuradaki 3 tane olan sık iğneyi 5'e çıkaracaktık. Hemen ilkinin yanındakine batıyorum. 1. Diğerlerinin üzerine batarak devam ediyorum. 3. 4. Bir de şuradan zincire içine batıyorum ve 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu sıramızda bu şekilde olacak. Bu örümceklerimizin arasında birer tane 4 trabzanlık grup olacak. Şimdi 7 zincir, yine şu araya dörtlü trabzan grubunu yapıyorum. Dördüncüyü yanlış yere battım. Evet. Şimdi yine örümceği yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettirelim. Bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı. İpimiz gerçekten çok yakıştı bu modele. Evet, geldim yine sıra sonuna bakın. Sık iğnelerimi yaptım. 7 tane zincirimi çektim. Doluyorum. Şuradaki bakın dörtlü trabzan grubunun sonuna batıyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Şuradaki bir zincirlik kısma ikinci trabzanımı, köşe trabzanın üzerine de yine 3 seferde yukarı çıkarak 3. trabzanımı yapıyorum. Bakın sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle şuradan da gösterelim. Bakın başlangıcımız ve bitişimiz. Şimdi 3 zincirle tekrar yukarı çıkıyoruz ve bir üst sıraya geçiyoruz. 3 zincirle yukarı çıkmak için çektim. Bir tane de şu kısma batmayacağız. Onun için çektim. Toplam 4 zincirim var. Hemen devam ediyorum. Bir sonrakine girdim. Bakın burada bir zincirli kısım oluşturduk. Birinci trabzanım. Bir sonraki zincire batıyorum. 2. Bir sonraki zincire batıyorum. 3. Bir sonraki zincire batıyorum. Ve 4. Bakın 4 tane trabzan yaptım. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. Şurada bakın 5 tane sık iğnemiz vardı. 3 tane sık iğneyle başlamıştık. 5'e çıkardık. Şimdi tekrar 3'e indireceğiz. İlkini atlıyorum. İkincisine giriyorum. 1, sıradakine 2, sıradakine 3 şeklinde 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar 5 zincir çekiyorum. Doluyorum. Buradaki bakın dörtlü trabzan grubunun dördüncüsüne giriyorum. Ve şimdi pardon. Şimdi bakın 5 tane zincir çektim. Burada dörtlü trabzan grubumuz 1'e düşmüştü. Bunu tekrar 2'ye çıkaracağız. Onu da şöyle yapacağız. Doluyorum. Şuradan sayıyorum. Bakın 1, 2, 3. Zincirin tepesine batıyorum ve buraya bir tane trabzan yapıyorum. İkinci zincire girdim. 2, 3. zincire 3 ve buradaki trabzanın tepesine 4. Bakın aynı şuradaki gibi burada da dörtlü trabzan grubu yaptık. Araya 2 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne yani trabzanın tepesine giriyorum. Birinci trabzanım, zincirin içine ikinci trabzanım, karışmasın şöyle de. Bir sonraki zincirin içine üçüncü trabzanım, bir sonrakine dördüncü trabzanım şeklinde bakın. Bir alt sırada dörtlü olan trabzan grubunu burada ne yaptık? 2 tane dörtlüye çıkardık. Tek dörtlüydü bir önceki sırada. Burada 2 tane dörtlüye çıkardık. Yine geldik çiçeğimize. 5 zincir çekiyoruz. Burada 5 tane sık iğnemiz vardı. Bunu 3'e düşürüyorduk. İlkini atlıyorduk.
1 2 3, yine 5 zincir. Evet, bundan sonrası tekrardan ibaret. Yani burada yaptığımız işlemin aynısını devam ettireceğiz. 5 zincir, 3 sık iğne, 5 zincir, aralarda 2 tane dörtlü trabzan grubu, yine 5 zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. 5 zincirimi çektim. Şuradaki bakın zincirlerin üzerinden başlayarak yine 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. 4. trabzanı da buradaki trabzanın tepe noktasına yapıyorum. Evet, şimdi bakın. Arada bir zincir çekiyorum, doluyorum ve kenar trabzanımın üzerine 3 seferde yukarı çıkarak bir tane trabzan yapıyorum ve bu sıramı da bu şekilde bitiriyorum. Bu sırada biraz büzüşme oluyor. Bu diğer sıralarda açılacak, merak etmeyin. Hemen bir üst sıraya çıkalım 3 zincir çekerek. Hemen şurada ikinci boşluğa batarak bir tane trabzan yapıyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın. 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. 2 boşluk atlıyorum. 3. trabzanın tepe noktasına geliyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 zincirlerin üzerine batıyorum. 3 ve 4. Bakın. 4 tane trabzan yaptım. Buradaki zincirlerimin üzerine 3 tanesi denk geldi. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Çiçeğimizi kapatacağız. Başlangıçta üçlü trabzan yapmıştık. Şimdi yine 2 kez dolayarak buradaki bakın 3 tane sık iğne vardı. Tam ortadakinin tepe noktasına batıyorum, içine batıyorum ve 3 seferde yukarı çıkarak buraya bir üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Doluyorum. Şuradaki bakın şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız buraya da. Hemen zincirlerin üzerine 3 tanesi denk gelecek şekilde trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4. trabzanı da buradaki ilk trabzanın tepe noktasına yapıyorum. Bakın. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Hemen 2 boşluk atlayıp üçüncüsünün tepe noktasına giriyorum. Bakın aynı buradaki gibi dörtlü trabzan grubu yapacağız. Yine zincirin içinde 2 tanesi. Trabzanların tepesine de birer tanesi denk gelecek. Bu şekilde. Şimdi yine 2 zincir çekiyorum, doluyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Trabzan yapıyoruz. Yine çiçeğimize geldik. Bu zincirlerin üzerine 3 tanesi denk gelecek şekilde buraya dörtlü trabzan yapıyoruz. 3 ve 4. Arada 4 tane zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum. 3 tane sık iğnem var. Tam ortadakinin içine girdim ve 3 seferde çıkarak buraya bir üçlü trabzan yaptım. Evet, bu sıramız da bu şekilde devam edecek. Burada da aralarda 4'er zincir, tam orta noktada bir tane üçlü trabzan. Bu 2 tane örümceğin içerisinde de 3 tane dörtlü trabzan grubumuz olacak. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettirelim. 4 tane trabzan grubunu yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Aynı başlangıçtaki gibi bir zincirli kısma 2 ve kenar trabzanım olacak şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın bitişimiz bu şekilde. Hemen başlangıcımızı da göstereyim. Bu şekilde. Yani şöyle ikisini yan yana tutalım da daha net anlaşılsın. Bakın. Evet. Allah'ım elimden düşüyor. Bu şekilde. Sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir üst sırayla devam ediyoruz.
Evet, sıra sonuna geldim. Örümcekten sonra bakın dörtlü trabzanımı yaptım. Şimdi arada 2 zincir çekiyorum. Dördüncü trabzana şuradaki battım. Bir zincirli kısmı battım. 2 kenar trabzanına da battım. 3 seferde yukarı çıktım. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk sıramızı. Şimdi hemen bir üst sıraya çıkıyorum. 3 zincir çektim. Şimdi sırayla bunu bir trabzan sayıyorum. İkincisine batıyorum. 2 3 şuradaki 2 zincirli kısma da 2 tane yapıyorum. 4 5 ve 6 tane trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. 1 2 3 ve 4 tane trabzan yapıyorum. Artık çiçeğimizi bitirdik. Bu sırada trabzan gruplarıyla devam ediyoruz. 2 zincir çekiyorum. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bir trabzanı buraya yapacaksam eğer 1 2 üçüncüsünden şöyle batıyorum. 1 2 3 ve 4 tane trabzan yapıyorum. Bakın. Bu şekilde. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. 1 araya batıyorum. 2 3 4 devam ediyorum. 5 6 7 8 2 4 6 8 şu kısma batmayı unutmuşum. 8 9 ve 10 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın. Bu şekilde. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 2 tane atlıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 tane trabzanımı yapıyorum. Yine orta noktaya geldim. 2 zincir çekiyorum. Şuradan bakın 1 2 üçüncüsüne batıyorum. 1 2 3 ve 4 tane trabzan yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekip yine onlu trabzan grubunu yapacağız ve aynı şekilde aynı mantıkla sıramızı devam ettireceğiz. Evet, sıramı tamamladım. Şuradan göstereyim hatta, bakın bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Hemen 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. 2 hiç boşluk atlamıyorum, bakın 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 tane trabzan yapıyorum. Bakın. 9 tane trabzan yaptım. 2 boşluk atladım. 4 trabzan yaptım. Şimdi yine
2 zincir çekip 2 boşluk atlayıp 4 trabzan yapıyorum. Şimdi 4 trabzan yaptıktan sonra devam ediyorum zincir çekmeden. 4 5 7 9 10. Evet, bakın 16 tane trabzan yaptım. Hiçbir boşluğu atlamadan 2 zincirli kısımlara da yine 2 tane trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum, doluyorum, 2 boşluk atlıyorum ve yine dörtlü trabzan grubumu yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Devam ediyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum ve yine aynı şekilde 16 tane trabzan yapıyorum. Evet, 16 tane trabzanımı yaptım. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. 2 boşluk, 4 trabzan, 2 boşluk, 16 trabzan şeklinde sıramızı aynı mantıkla tamamlıyoruz. Sıra sonunda yine şuradaki gibi 9 tane trabzanımız olacak. Evet, sıramı tamamladım. Son olarak da 9 tane trabzanımı yaptım. Ve bakın bitirmiş olduk. Şimdi modelimiz bundan ibaret. Bundan sonrası tekrar olarak devam edecek. Tekrar dediğimizde şu trabzandan sonra birlikte modeli yaptığımız aşamadan sonra aynı şekilde devam edeceksiniz. Bakın bu aşamadan sonra direkt burayı yapacaksınız. Buraya kadar geleceksiniz. Sonra tekrar, yani şimdi videoyu başa alın ve tekrar seyrederek aynı şekilde modeli istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bu sıradan sonra bakın direkt şu ikinci sıraya geçiyoruz ve modelimizi başa alıyoruz. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi ben bu şekilde belli bir uzunlukta öreceğim. Dediğim gibi daha önce söylemiştim, salaş bir model istiyorum. O yüzden de böyle bayağı bir uzun yapmayı planlıyorum açıkçası. Ben bir öreyim. Daha sonra beden kısmına geçişi, en soyuntusunu vesaire birlikte yapacağız. Bunu tutar mısın? Tutarım anneciğim. Evet. Evet, şimdi ben modelimi belli bir uzunlukta ördüm arka beden için. Artık ön bedene geçiş yapacağız. Hemen şu örümcek grubundan kaç sıra örmüşüz söyleyelim. 1. örümcek, 2. örümcek, 3. örümcek, 4, 5 ve 6. Toplam bakın üst üste gelecek şekilde 6 sıra örümceğimiz olacak. Santim olarak ölçüsünü hemen paylaşayım sizinle. Çok esneyen bir model. O yüzden de yani esneme payını da düşünürsek ona göre daha uzun olduğunu düşünün yani bunun. 64 santim uzunluğunda. Enini hemen söyleyelim. En ölçüsünde dediğim gibi pamuklu bir iplik, çok gevşek ördüm, esneme payı var. Eni de şöyle 54 santim. Hemen beden kısmına geçeceğiz. Bakın son örümceğin kapanış sırasını yaptım. Şimdi beden kısmıyla devam edeceğiz. Bu durumda hemen ayraç için şu noktaya bakın, örümcekleri kapattığımız sırada şu örümceklerin kapanış noktasına dörtlü trabzan grubu var. Ortadaki trabzan grubunun tam orta noktasına ayrıcımı takıyorum. Şimdi bu nokta benim sıra sonum olacak. Bir tarafı ayrı öreceğim, sonra diğer tarafı ayrı öreceğim. Şöyle bakın, tam yani sağda 2 tane örümcek grubu olacak, solda 2 tane örümcek grubu olacak. Hemen örgümü çeviriyorum ve örmeye başlıyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Normal modelimi devam ettiriyorum. Burada 6 tane trabzanla devam ediyoruz köşe için. Evet, 6 tane trabzanımı yaptım. Bakın direkt şurayı baz alarak devam ediyorum. Sonra 2 tane dörtlü trabzan grubu yapacağız.
Tam örümceğin tepe noktasına bakın. Bakın bu durumda arada 2 zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Evet bakın bu şekilde. Şimdi ne yapmışız? Hemen bakıyorum. Şurada onlu trabzan grubu yapmışız. 2 zincir çekiyorum ve onlu trabzan grubuna devam ediyorum. Evet, onlu trabzan grubunu yaptım. Şimdi devam ediyorum. Yine örümceğin tepe noktasına geldik. Buraya ikişer tane dörtlü trabzan grubu yapacağız. Dört tane oldu mu? Tamam. 2 zincir. Zincirlerin üzerine yapmak biraz zor oluyor. O yüzden alta batmıştım normalde ama üste battığımda daha çok hoşuma gitti. O yüzden üste batarak devam ediyorum. Alt kısımları içine batarak devam etmiştim. Şimdi bakın. 2 tane yaptıktan sonra başlangıcımızdaki gibi bitişimizin de yine 6 taneli olması gerekiyor. O yüzden ne yapacağız? Hemen 2 zincir çekeceğiz. Bitişimizi de o şekilde yapacağız. 1 2 3 4. Ama bakın 4 tane yaptım. Bu şekilde 6 tane olması tabii ki daha güzel olacak ama bu sefer öbür tarafın, yani şu tarafın ilmeklerine kaymış olacağız. O yüzden de burayı dörtlü şekilde bitiriyorum. Yani burada 6 ile başladık. Bitişimiz 4 olacak. Diğer tarafa kaymamak açısından. İlk sıramızı bu şekilde bitirdik. Şimdi hep bunun üzerinden devam edeceğiz. Buradaki ilmek sayımızı aşmayacağız. Yan tarafın ilmeklerine kaymayacağız. Artırma eksiltme yapmayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Hemen örgümü çeviriyorum. Şimdi bakın bu sırada ne yapmış? Dörtlüyü 1'e düşürmüşüz. Hemen devam ediyorum o zaman. Yine kenar, artık burası olduğu için, burası da kenar olduğu için 3 zincirle yukarı çıktım. Bu kısımlarda örerek devam ediyorum. Çünkü alttaki modelim de öyle. Bakın şu kısmı yapıyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bakın burada kaç tane trabzanım oldu? Normalde burası 16 trabzandı burada. Yarıya böldük. 2, 4, 6, 7 tane oldu. Devam ediyorum. Şuraya bir dörtlü trabzan grubunu yapıyorum. Tam örümceğimin orta noktasına. İki zincir ve modelim normalde devam etmesi gerektiği gibi devam ediyorum. Şurada 10 olan trabzanımız bu sırada 16 olacak. O yüzden artırmayla devam ediyorum. Bakın. Dörtlü trabzanı 1'e indiriyoruz. Bakın şu dörtlü trabzan grubundan 2 tane var diye onu 1'e indirdik. Modelimize sadık kalarak bu kısmı örüyorum. 16'ya çıkarıyorum. Evet. Devam ediyorum. Buraya hemen örümceğin tepe noktasına dörtlü trabzan grubumu yapıyorum.
Burada ne yaptığınız anlaşılmıyor demeyin. Ben sadece aynılarını tekrar ediyorum zaten. Mantığını anlatmaya çalışıyorum burada. Aynı şekilde devam ediyoruz. 2 zincir ve köşeye de yine bakın buradaki gibi 9 tane trabzanım olacak. Yani alttaki sıraların aynısını yapıyorum. Sadece bu kısmı bölerek nasıl örüyorum onu göstermek istiyorum. Mantık aynı yani. Önce bu tarafı öreceğiz. Sonra diğer tarafı öreceğiz. Sonra kenar kısımlarından geçeceğiz. Ve yeleğimizin artık finalini yapmış olacağız. Burada 9 tane olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8. Bir de kenar ilmeğine batıyorum. 3 seferde yukarı çıkıyorum ve 9 tane yaptım. Evet, şimdi bakın bu kısmı bu şekilde alttaki modelimize sadık kalarak ilmek artırmadan, eksiltmeden düz bir şekilde öreceğiz. Nereye kadar öreceğiz? Şöyle katladığımız zaman aynı buraya kadar gelecek. Arka kısımda şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örümcek vardı ya. Yeleğimizin ön kısmında da 6 tane örümcek olacak. Yani şu başladığımız kısımdan itibaren yine 6 tane örümcek olacak ki arka ile eşit olsun. Şimdi ben 6 tane örümcek sırama ulaşıncaya kadar öreceğim. Daha sonra birlikte diğer kısmı öreceğiz. Ben tamamlayıp geliyorum. Evet, bakın yeleğimizin ben bir tarafını ördüm. Bu şekilde. Şöyle göstereyim bakın. Şu örümceklerden sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkada da aynı şekilde vardı. Bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Eşitlemiş oluyoruz. Bu arada şöyle bitişini de göstereyim bakın. En son örümceğimiz bitiyor. Bir sıra örüyoruz ve ardından da bir sıra trabzan geçiyoruz. Aynı başlangıçtaki gibi bakın. Başlangıcımızda yaptığımız bu sırayı buraya uyguladım. Başlangıcımızda düz yaptığımız trabzan sırasında, yani her sık iğneye bir tane trabzan yaptığımız sırayı da yine bitişe uyguladım. Bu şekilde başlangıcımız ve bitişimiz de eşit oldu. Şimdi diğer tarafa başlayalım bakalım. Evet, şöyle örgümüzü arkadan çeviriyoruz. Bakın şu kısım bizim ayraç taktığımız kısımdı. Hemen başlayalım. İpimi sabitliyorum. Bakın. Şurada 4 tane trabzan var ya, ayraç taktığımız 4'lü trabzan. Bunun ilk trabzanını bir tarafa başladık. Son trabzanı diğer tarafa. Şu ikisi de en sonuncusu için bırakıyoruz. Son trabzana giriyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Artık burası köşe olduğu için, kenar olduğu için. Burada bakın 4 tane ile başlamışım. Hemen 4 tane ile başlıyorum. Sonra devam ediyorum. Aynı buradaki gibi. 2 zincirimi çekiyorum. Ve normal modelimde bu örümcek, bakın örümceği bitirmişim. Örümcekten sonraki sırada ne geliyorsa aynen o şekilde devam ettiriyorum. Bakın. Şu kısmı yaptık. Pardon, şu kısmı yaptık. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde 2 zincir çekiyorum. Şimdi bakın. Aynen bu şekilde burada yaptığımız gibi burada yaptığımız kısım bu tarafa gelecek. Bu sıra başı da bu tarafa gelecek. Buradaki yaptığımız işlemlerin aynısını buradan devam ettireceğiz, öreceğiz ve ardından da bitişimizi aynı yapacağız. Şurada ne yapmış olduk? Küçük bir en soyuncusu yapmış olduk ve modelimizi bu şekilde aşağı doğru devam ettireceğiz. Burada baz almanız gereken diğer tarafı yaptığınızla aynı olması lazım. Yan yana sıraları takip ederek aynı şekilde örün ve aşağı doğru devam edin. Şimdi ben aynı mantıkla tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi yeleğimizin bakın iki kısmını da aynı şekilde ördüm. Şimdi en son olarak da kenar kısmına bu şekilde trabzan geçtim. Aynı buradaki gibi. Şimdi bakın şu yan kısmına ipliğin bakın burada en son.
şu iç kısmına döne döne bir sıra trabzan geçeceğiz. Ve bu kısmını bitirmiş olacağız. Daha sonra dış kısımlara geçeceğiz. Şimdi hemen onu göstereyim. Bakın bulunduğum noktadan yukarı doğru çıkacağım. Yani yukarı doğru öreceğiz yan kısımlarını. Şöyle 2 tane zincir çekiyorum, doluyorum. Bakın şuradaki son trabzan grubunun orta noktasına şöyle bir ikili trabzan yapıyorum dönüş için. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Yine şöyle ikili trabzan yapıyorum. Yani burada şu 2 zinciri çekmemizin nedeni burada büzüşme olmasın, şu dik görüntüyü elde edelim diye. Daha sonra doluyorum. Bakın direkt şu trabzanların birleşim noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bakın şu trabzanların orta kısmına giriyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Bir trabzanların şu üst kısmına birleşim noktasına batıyorum. Daha sonra bir şöyle diğer trabzanların birleşim noktasına. Böyle aralıklı olsun istiyorum. Çok bitişik olsun istemiyorum trabzanlar. Trabzanlarım şöyle uzun göründüğü noktalarda ortaya batıyorum bakın. Yani bu şekilde aralıklı olacak kenarlar. Aynen bu mantıkla trabzanlarımı yapıyorum. Arada zincir vesaire yok. Zincir falan çekmiyorum. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Bu yan kısımlar için, ön iç yani iç kısımlar için, dış kısımları daha sonra öreceğiz. Bakın. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi şu ense oyuntusu kısmına kadar gelelim. Orada nasıl bir işlem yapacağız onu göstereceğim. Oraya kadar aynı mantıkla devam ediyorum. Evet, şimdi bakın bir tarafını ördüm. Tam ense kısmındayız. Şurada hani ortada bıraktığımız, ayraç taktığımız kısım vardı ya, buradayım. Şimdi bu kısmı da hemen göstereyim. Modelim büyüdükçe iplikler vesaire karışıyor. Salaş bir model ördüğüm için. Evet bakın burada 3 tane 1, 2, 3, 4 tane trabzanım var. Şimdi her birine birer tane ikili trabzan yaparak bu noktayı kapatıyorum. Bakın köşeden sonra şöyle bir dönüşümüz olacak. Ardından diğer tarafına geçiyorum yeleğimin. Hemen bakın devam ediyorum. Aynı şekilde uygun boşluklara, çok sık olmayacak şekilde, aşırı seyrek olmayacak şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Elimi çok gevşek tutuyorum. Ona gayret edin. Bu tarz modellerin güzelliği gevşek örülmesindedir. Sık örülürse hiçbir anlamı olmaz. Yani güzel de durmaz açıkçası. Evet bakın bu şekilde. Şöyle karşıdan göstereyim. Bakın ensemiz bu şekilde olacak. Ense oyuntumuz. Şimdi bu tarafı da şu noktaya kadar, bitiş noktasına kadar öreceğim. Daha sonra yanları öreceğiz. Şu alt kısımları artık örmeyeceğiz. Çünkü yeterince uzun oldu. Alt kısımlarda direkt başlangıçtaki trabzanımızla bitireceğiz. Şimdi diğer tarafı tamamlayıp geliyorum. Diğer tarafı da döndüm. Bakın etek ucuna geldim. Şimdi artık bitireceğim. Başlangıçta 2 zincirle başlamıştık. Burada da 2 zincirle bitiriyoruz. Şuradaki trabzanın tepe noktasına batıyoruz. İlmeğimizi kaydırıyoruz ve sabitleyip koparacağız. Bu şekilde. Şimdi düzelteyim, masa üzerinde bir duruşuna bakalım. Şimdi bakın yaptığımız kısım şu kısımlar. Bu kısımlara trabzan geçtik. Etek uçlarına geçmedik. Zaten trabzanla başlamıştık. Bakın şu noktadan başladım. Böyle devam ettim. Enseyi size gösterdim. Ardından da bu aşağı noktaya kadar gelip ipimi kopardım. Şimdi iç kısmını artık örmesi bitti. İç kısım için bu kadar yeterli. Şu kenar kısımları için de yaptığımız bu işlemden 2 sıra yapacağız. Yani kenara 1, içlere 1, kenara 2 sıra yapacağız. Burada da yine aşağıları örmeden direkt bu kısımdan başlayacağız. Trabzanlarla gideceğiz. Döneceğiz ve aşağı noktaya kadar. Sonra tekrar gideceğiz. Bir sıra daha. Tekrar bitireceğiz. Yani şu işlemden dış kısımlarda
kola gelen kısımlarda 2 sıra yapacağız. Burada da aynı şekilde. Burada da yine 2 sıra döneceğiz. Ve daha sonra dikme işlemini yapacağız. Dikmeyi de yine size göstereceğim. Şöyle ben bir tanesini dönüp geleyim. Diğerinde zaten mantığını anlarsınız. Evet, şimdi bakın ben bir yanını geçtim kenarlarını. Trabzanlarla boydan boya. Şöyle gösterelim bakın. Harika oldu. Model çok daha kendini gösteriyor böyle kenar geçince. Bakın bu şekilde harika oldu. Şimdi bu tarafa da aynı şekilde burada yaptığım gibi 2 sıra trabzan geçeceğiz. İlk sıralarda böyle uygun boşluklara batıyoruz. İkincisinde de her trabzanın üzerine birer tane trabzan yaparak dönüyoruz. İç kısımda neden 1 sıra yaptım onu da hemen söyleyeyim. Eğer 2 sıra yaparsak şu ensemiz çok daralırdı. Ve ense oyuncusu için uygun bir yer olmazdı. Burası kapanırdı. O yüzden yanlara 1 sıra, kenarlara 2 sıra geçtim. Şimdi burayı da aynı mantıkla yapıp dönelim. Bakın iki tarafında trabzan geçtim. Ve harika oldu. Diğer tarafı da aynı şekilde. Şimdi şöyle ipimi kesmedim. Pullarını ayıkladım yalnız takılmasın diye dikeceğim. Şöyle belli bir mesafeye kadar dikeceğim. Sonrasında zaten kol için bırakacağım. Ne kadar dikeceğimi üzerime giyerek hani duruşuna hoşuma gittiği tarza göre yapacağım. Onu da sizinle paylaşırım ne kadar diktiğimi. Şimdi hemen bir de dikişi göstermek istiyorum sizlere. Evet, şimdi iğnemi taktım. Bakın dış kısmındayım, alt kısmındayım. Yani yeleğimizin etek kısmındayım. Şöyle karşılıklı ilmekleri getiriyorum. Ve bakın dıştan geçirerek dikiyorum. Örgümüz çok esnek olduğu için çok hassas. Öyle kalın yapmıyoruz. Böyle bakın karşılıklı ilmekleri geçiriyorum. Ardından karşı taraftan bakın bu tarafa geçirip dikiyorum. Bir bu taraftan dikiyorum bu şekilde. Bir diğer taraftan. Evet, bakın dikişimiz bu şekilde olacak. Dediğim gibi çok hassas, çekmeyin. Örgüyü büzüştürürsünüz. Bu şekilde. Geniş bir kol bırakacağım. Öyle dar bir kol istemiyorum. Salaş bir yelek olacağı için geniş bir kol bırakacağım. Onu dediğim gibi üzerime deneyeceğim. Ona göre kol açıklığına kadar dikeceğim. Bakın bu şekilde dikişimi dediğim gibi kol açıklığına kadar tahmini olarak şu noktaya kadar falan dikerim. Daha sonra kaç santimden sonra dikişi bıraktım, kaç santim diktim onu hemen sizinle paylaşacağım. Örüp dikip dönüyorum. Evet, son olarak da kenarlarından geçtikten sonra bakın bu şekilde diktim. Biraz önce zaten dikiş sizlere göstermiştim. Kaç santimden sonra diktim onu biraz sonra söyleyeceğim. Bir de sonrasında şu şekilde ipimi 2 kat yaparak zincirler çektim. Ve belimin hani genişliğinde ve daha salaş durması için de 150 santim 150 ilmek bu şekilde zincir çektim. Ve uçlarını da bu şekilde püsküller yaptım. Şimdi hemen ölçülerini de sizinle paylaşayım. Evet, eni gördüğünüz gibi 56 santim, bu kenarları yaptıktan sonra 56 santime ulaşmış oldum. Boyunu da hemen söyleyeyim. Evet, boyu da gördüğünüz gibi 72 santim. Dediğim gibi esneme payı var. Çok esnek bir model. Ben şu an ütü yapmadım buna. Ütüsüz hali, ütülenmiş hali de pamuklu iplik olduğu için çok esneme payı olmaz ama bir tık daha genişleme payı olur. Evet, bu şekilde yeleğimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Lütfen buraya kadar izlediyseniz bir yorum, bir beğeniyi eksik etmeyin. Bir emoji de olsa yorum yapmanızı sizden rica ediyorum. Çünkü bunlar videolarımızın öne çıkması için çok gerekli. O zaman başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.